atipik hücreler diyor. Şimdi atipik lafı bir kere patolog tarafından söylendikten sonra siz burada artık kanser yoktur deme lüksüne sahip olmuyorsunuz. Ameliyattan bir gün evvel bana bir kağıttan origami ile yapılmış mavi bir turna kuşu verdi annesi. Yaptığınız iş çok riskleri de barındıran bir cerrahi. Safra kesesi hastalarının da bazısıyla belki bir özel diyaloğunuz, arkadaşlığınız olur ama işin içine pankreas kanseri, karaciğer kanseri gibi bir ciddi hastalık girdiğinde kaygılar derinleşiyor. Bu iyi gittiğinde tabii çok uzun bir dostluğa dönüşüyor. Kötü gittiğinde de son noktaya kadar hep yanında kalıyorsunuz. Hani bunu ben böyle yapmaya çalıştım bütün cerrahi kariyerim boyunca. Hala da öyle yapıyorum. Hocam odanızda bir turna kuşu var. Ben bunun hikayesini çok merak ettim. Bunu bana bir hastam yaptı. Ukraynalı genç kadın hastam. 2015 yılında bana bir gün hastanın annesinden bir elektronik posta geldi. Çok da ciddiye almadım. Ama elektronik postada yeni doğum yapmış hasta kızını bana anlatıyordu. Bir karın ağrısı şikayetiyle yapılan tetkiklerde doğumdan çok kısa bir süre sonra pankreasında kanser olabileceği düşünülen bir değişiklik saptanmış. Biyopsi alınmış. Biyopside de atipik hücreler diyor. Şimdi atipik lafı bir kere patolog tarafından söylendikten sonra siz burada artık kanser yoktur deme lüksüne sahip olmuyorsunuz. Ama tabii çok üzücü bir durum. Genç bir anne daha yeni doğurmuş, emziriyor. Pankreas kanseri çok ciddi tabii ölümcül bir hastalık. Hasta Ukrayna'da yaşıyor. Annesi de Moldova'da bir lisan okulunun müdiresi. Bunları araştırıyorlar Avrupa'da nereye gidebiliriz diye. Heidelberg'e benim eski okulumu öğrendiğim pankreas cerrahisini ana merkezi buluyorlar. Ama oranın fiyatları çok yüksek geliyor. Sonra kadın çok enteresan bir şekilde Heidelberg'den işte bana ulaşıyor. Nasıl yaptığını inanın ben de bilmiyorum. Ama bana da bir e-mail yazarak durumunu anlatıyor. Siz o sırada Türkiye'desiniz ama değil mi? Evet, ben Türkiye'ye dönmüştüm. 2014'te döndüm, 2015 yılında oluyor. Ondan sonra anneyle biz yazıştık, ettik. Anne kız kalktılar, Türkiye'ye geldiler. Hakikaten patolojinin bizde de konsültasyonu yapıldı. O zaman bizde de bu hücreler iyi huylu gözükmüyor denildi. Ve bir büyük Whipple dediğimiz pankreas başını, 12 parmak bağırsağını, işte safra yollarını, safra kesesini çıkartıp kalan ince bağırsağı getirip mideye, safra yollarına ve pankreasa bağladığımız büyük bir ameliyat yapmak gerektiği netleşti. Ve o vakte kadar yani her şey normal bir hasta tedavisi akışında gitti. Ama ameliyattan bir gün evvel bana bir kağıttan origami ile yapılmış mavi bir turna kuşu verdi annesi. Bu nedir diye sordum. Dedi ki Sadako'nun hikayesini biliyor musunuz? Bilmiyorum dedim. Sadako kim? Sadako Hiroşima'ya 1945 yılında atom bombası atıldığında 2 yaşında olan bir kız çocuğu. 12 yaşına geldiğinde radyasyon toksitesinin geç etkilerinden dolayı ağır hasta oluyor ve bir Japon inanışına göre 1000 tane origaminin işte çeşitli seviyeleri vardır. Bu ilk seviyesinin aslında en zor figürü diyebiliyorum. 1000 tane turna kuşu yaparsanız dileğiniz kabul oluyor diye bir Japon inanışı üzerine Sadako iyileşebilmek için 1000 turna kuşu yapıyor. Daha sonra da şehrin sembollerinden biri haline geliyor. Bir heykel olarak hala bulunur. Bu hikaye üzerine hastamın annesi de kendi lisan okulunda bütün çalışanlarla beraber oturup 1000 tane turna kuşu yapıyorlar. Ve onlardan bir tanesini de bana getirmişler. Diyorlar ki inşallah ameliyatınız iyi geçer. Yani bizim böyle bir dileğimiz var. Ben çok etkilendim. Aldım odama koydum. Ameliyatını yaptık ve bir hakikaten çok seyrek başımıza gelen iyi sonuçla sonuçlandı. Pankreasın kanseri taklit edebilen otoimmün pankreatit denen bir hastalığı var. Bunun %70'ini biz aslında kanda bir takım belirteçlerle saptayabiliyoruz. Ama tip 2 denilen formunda doku anatomik ilişkisini patoloğun anlayabileceği şekilde önüne gelmediğinde tanı koymak çok zor. Bu burada hakikaten kanser kolaylıkla söylenilebiliyor.
Bu hastada da tip 2 bir otoimmün pankreatit çıktı. Aslında ilk patolojik yorumların tabii geri dönüp baktığınızda yanılabildiğini de görüyorsunuz. Ama hani kanser olmamak tabii ki çok büyük bir şans ve hakikaten bir mucize gibi oldu. Sonrasında beni esas etkileyen şey hasta ülkesine döndükten sonra oldu. Bana bir video gönderdiler. Bu videoda o 1000 turna kuşunu nasıl yaptıklarını da bir dokümenter gibi aslında kaydetmişler. Bir müziğin eşliğinde inanılmaz dokunaklı bir video paylaştılar benimle. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Ondan sonra kız işte yaklaşık herhalde bir normalde Whipple sonrası taburcu olmanız 7 ila 10 gün sürüyor. Böyle 8. 9. gününde taburcu oldu. Yabancı ülkeden geldiği için hemen ülkesine dönmesini istiyoruz. Bir 3-5 günde otelde hastanenin dışında geçirdikten sonra her şey yolunda olunca ülkesine bir an evvel oğluna gönderdik. Ülkesine döndükten bir ay sonra bir video daha geldi. Orada da turna kuşlarından işte bir tanesini oturup işte mizanseni anne kız yapmışlar. İşte Moldova'dan kalkıp Ukrayna üzerinden İstanbul'a geliyor. İşte bana teslim ediyorlar ve ondan sonrasında da işte her şey aslında istedikleri şekilde bir mucizevi iyileşme diyebileceğim, aslında yanlış tadı tabii ki, şekilde hastanın lehine sonuçlandığı bir yere geldi hikaye ve işte 10 yılı aşkın bir zamandır iletişim içinde kaldığım ufak çocuk, şimdi büyüdü, kocaman bir delikanlı oldu, genç. Bir artık hasta değil de dostum oldu bu insanlar. Bağımız hiç kopmadı. Çok duygu yüklü bir hikaye. Çok. Sonrasında şöyle bir şey oldu tabii. Ukrayna Savaşı başlarına geldi. Bir takım ilaçlar kullanıyor. Onları bulamaz oldu. Bizim de işte Acıbadem grubunun yurt dışında hasta temsilcilikleri vardır. Benim de Moldova'ya aslında bir seyahatim olacaktı. Ben gidemedim bir sebepten ötürü ama giden bir doktor arkadaşıma buradan ilaçlarını satın alıp verdim. O götürdü. Annesi teslim aldı. İşte kızına verdi. Hala iletişim içindeyiz. Çok benim için özel insanlar. Bundan sanıyorum 3 yıl kadar evvel de hasta, adı Nastya, Anastasia aslında ama Nastya diye hep kısaltılıyor, bir gravür olarak aslında metalin üzerine turnayı işleyerek bana gönderdi. Odamda gördüğünüz resim o. Kendi işledi. Evet. Hastalarla ayrı bir bağınız oluyor sanırım. Yani Evet. sadece ben ameliyat ettim gitti değil de sonrasında kopmayan bir ilişkiniz oluyor. Tabii. Yaptığınız iş çok riskleri de barındıran bir cerrahi. Safra kesesi hastalarının da bazısıyla belki bir özel diyaloğunuz, arkadaşlığınız olur ama işin içine pankreas kanseri, karaciğer kanseri gibi bir ciddi hastalık girdiğinde kaygılar derinleşiyor. Bu iyi gittiğinde tabii çok uzun bir dostluğa dönüşüyor. Kötü gittiğinde de son noktaya kadar hep yanında kalıyorsunuz. Hani bunu ben böyle yapmaya çalıştım bütün cerrahi kariyerim boyunca. Hala da öyle yapıyorum. Avantajı ve dezavantajları var bunun. Avantajı, o insanlara gerçekten cerrahinin ötesinde de bir şeyler verebiliyorsunuz. Onların yanında durmak, moral desteği, tavsiyede bulunmak, o yoldan geçmiş diğer hastalarla iletişimlerini sağlamak gerçekten bazen sizin de cevap veremediğiniz soruları cevaplamalarına yarıyor. Ama dezavantajı da var, o da şu: profesyonel olarak cerrahi hem de kanser cerrahisi yapıyorsanız belli hastalarınızın kurtarılamadığı durumlar da karşınıza çıkıyor. Bu noktada profesyonel bir zırhınız var aslında. İşte o zırhın içine hastaları dost olarak aldığınızda sizi çok daha fazla yıpratıyor öyle bir hastanın başına gelen kötü bir şey.
Ama öyle bir şeye rağmen yani bu insan ilişkisi, buna engel olmaya çalışmıyorsunuz. Bazı insanla çok daha derin bir dostluk, yakınlık kuruluyor. Daha çok canınız yanıyor ama başka şekilde de yapılabileceğini düşünmüyorum bu işin.